Hayatında bütün kötü şeylerin aynı zamanı bulduğu oldu mu hiç? Sanki her şey üst üste geliyor. Çok bunalıyorsun, işin içinden çıkamıyorsun. Böyle zamanlarda, böyle anlarda hatırlaman gereken şeylerden bahsetmek istiyorum bu videoda. Sıkıntılı şeyler yaşadığın zaman, acı içinde olduğun zaman genelde kendi kendine söylersin. Dersin ki ya Allah'ım neden böyle şeyler beni buluyor? Neden hep böyle kötü şeyler yaşamak zorundayım? Ama ben burada yaşadığın sıkıntıya farklı bir açıdan bakmanı önereceğim sana. Şimdi eskiler bundan belki 50 sene önce, 100 sene önce Allah dertsiz bırakmasın diye dua ederlermiş. Bugünün mantığından baktığımız zaman daha çok bize beddua gibi geliyor ama bu sözün, bu duanın içinde bir hikmet var. Aslında derdin, acının bize getireceği olumlu şeylerden bahsediyor. Bazen diyorum ya o an çok kötü gelse de acı çekmek, kötü şeyler yaşamak, kötü şeyleri atlatıyor olmak bizi olgunlaştırır. Çayın demlenmesi gibi bizi daha tatlı, daha kıvamlı bir hale getirir. Hayatta level atlarız. O yüzden acı çekerken olaya bir de bu açıdan bakmak lazım. Acı çekmek, sıkıntılı zamanlar atlatmak bize sonraki zaman diliminde daha geniş bir bakış açısı sağlayabilir. Bazen de kişi acı yaşarken, sıkıntılı zamanlardayken o zamanın, o anın içine hapsolur. Der ki Allah'ım, aman Allah'ım ben bu zamanın içinde kaldım ve bundan sonraki bütün zaman dilimleri böyle kötü geçecek. Bu sorunlar, bu problemler hiç bitmeyecek. Aslında bu temel bir algı hatası. Problemin içindeyken zannediyoruz ki hiç bitmeyecek, hiç geçmeyecek. Ama çoğu kötü şey, çoğu problem hiçbir zaman uzun sürmez. Aynen iyi şeylerde olduğu gibi kötü olan şeyler ve iyi olan şeyler bir süre sonra biter. Hayat inişli çıkışlıdır. O yüzden bir acı içindeyken, bir sıkıntı içindeyken şunu düşünmekte fayda var. Hiçbir zaman uzun sürmüyor yeterince. Sonrasında insan hayata adapte oluyor. Ve bir noktada o şeyler geride kalıyor, o sıkıntılı dönemler. Buna dikkat etmek de sana iyi hissettirecektir. Şikayet etmek, kaygılanmak, aslında hayatta sıkıntı yaptığımız şeyleri değiştirmek, iyi hale getirmek noktasında pek bir işe yaramıyor. Şimdi iyi bir şey yapmaya çalışırken bazen insan başarısız olabilir. Bunun adına kendi kendini suçluyorsan eğer, hiçbir şey yapmamaktan çok daha güzel bir şey yaptın sen. Çünkü bir çaba gösterdin, bir emek verdin. Bunun sonucunda hata yapmış olabilirsin, hiç sorun değil. Tekrar yapıp aslında daha iyi bir noktaya getirebilirsin. Ben hayatta bazı insanlara çok saygı duyuyorum. Bunlardan bir tanesi iyi şeyler, kendi hayatı için, çevresindekilerin hayatı için iyi şeyler yapmaya çalışan insanlar, emek veren insanlar. Bir de bazı grup insanlar var ki otururlar, durmadan sızlanırlar, şikayet ederler. Hiçbir şey değiştirmeye çalışmazlar. Belki kendine konforlu bir alan yaratır bu insanlar. Hiç riske de girmedikleri için hayatlarında belli bir kayıp da yaşayamazlar. Ama o ilk başta bahsettiğim grup var ya, çaba gösterir, emek verir. Bazen geri gidebilir, bazen kayıplar, hatalar yaşayabilir. Ama ben bunu şuna benzetiyorum. Bu iş hep 2 adım ileri, 1 adım geridir. Totalde baktığımız zaman öbürü hiç adım atmazken sen çok daha fazla adım atmış olursun uzun vadede. Ve çok sevdiğim bir söz var. Şöyle diyor, ya tahammüldür ya sefer, anla ki aşkın çaresi. Ya susacaksın, şikayet etmeyeceksin ya da harekete geçeceksin. Sefere çıkacaksın aşkı elde etmek için. Bazen sıkıntılarının kaynağı çevrendeki insanlar, hayatındaki insanlar olabilir. Ama şunu unutma, etrafındaki insanları kontrol edemezsin. Sen ne kadar iyi davranırsan davran. Sen ne kadar iyi olursan, sevgi pıtırcı olursan, insanlara böyle çiçekler dağıtsan bile etrafındaki insanlar iyi olmayabilir. O zaman şunu düşünmek gerekmez mi? Eğer bu iş benim kontrolümde değilse, karşı tarafın davranışlarından dolayı neden kendimi kötü hissetmeliyim? Onun negatif, onun olumsuz tavrı için kendimi neden bu kadar sıkmalıyım? Diyorum ya, bizimle çok alakalı olmayabiliyor karşı tarafın olumsuz tavırları bazen. O yüzden karşı tarafın bazen o yansıttığı olumsuz durumlar, negatif enerjilerin onun kendisiyle alakalı olduğunu düşünmemiz önemli. Bir de bir insan çok zarar veriyorsa bize, çok kendimizi kötü hissetmemize neden oluyorsa o ilişkiyi de bir sorgulamak lazım. Biraz mesafe koymak, bizi etkileyebilecek yakınlıktan uzaklaştırmak da bize kendimizi iyi hissettirecektir. Hayatında herhangi bir sınava giren birisi şu durumu yaşamıştır. Bazen matematikte bir soruyla uğraşırsın ve soruyla cebelleşmeye, soruyla savaşmaya başlarsın.
Çözemedikçe iyice sinirlenirsin. İyice o soruya hapsolursun. Zaman geçer gider. Normalde o soruya ayırman gereken dakika süresi 1 dakikayken, 2 dakikayken bir bakmışsın ki 20 dakika zaman geçmiş. Sınavın bütününden bir kayıp yaşamaya başlamışsın. Hayatta da soruyla savaşan tipler vardır. Hayatımızın bir döneminde sorunlar yaşıyoruz ve o soruna kendimizi çok kaptırırız. O sorunu çözmek için hayatın büyük resmini kaçırırız ve aslında hayatın kendisi kaçmış oluyor böyle bir durumda. Şöyle bir şey, eğer sorun varsa bir noktada uğraşırız çözmek için. Eğer çözülmüyorsa onu bir kenara koyup beklemek lazım. Hayatın rutinini asla kaçırmamalısın. Günlük rutinlerini, günlük yapman gerekenlerini, işini, gücünü, aileni, sevdiklerini ihmal etmemelisin. Eğer hayatın rutinini belirli bir düzende işlemeye devam ettirirsen, o çözülmeyen sorun var ya, bir noktada belki kendiliğinden çözülecek ya da aradan geçen zaman diliminde sen kendini birazcık daha iyi hissedersen o soruna farklı çözüm yolları geliştireceksin. O yüzden soruya takılmamak, soruyla savaşmamak lazım. Kendini çok kötü hissettiğin zamanlarda umarım bu dediklerimi hatırlarsın. Dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, Psikoloji TV YouTube kanalına abone olmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.